Evet, sabah sabah ne yaptık? Sabah sabah kalktık. Günaydın, günaydın, günaydın. Bu arada hayırlı kandilleriniz olsun inşallah diyorum. Hayırlı kandiller. Ne yapacağım? Minnoşların sabah rutini. Minnoşların altını temizleyeceğim. Tarçın Bey'in heyecanı. Çıkartacağım ya şimdi. Ona heyecanlanıyor. Ama müsaade et. Müsaade et paşam. Şöyle getireyim siz de görün. Hı. Hah. Allah'ım Allah'ım. Yani bu petleri kemiriyorlar. O yüzden gece buradaki pedi aldım yiyorlar diye. Şimdi diyorum ki geri koymam lazım çünkü burayı pisletiyorlar. Normalde tuvaletlerini buraya yapıyorlar ama arada bir kaçırıyorlar herhalde, yazık. Evet. Temizleyeceğiz. Kandil için size çok güzel helva yapacağım. İnşallah Allah izin verirse. Elhamdülillah uyandık. Elim pislenince değmeyim o kutuya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gerçekten tuvalete yazıyorlar ya. Var mı böyle bir şey? O kadar akıllılar. Hemen tuvaletin de sağını solunu şöyle bir temizleyelim. Hı? Bu arada elim kirlenmeden şöyle bir göstereyim size. Büyüdü mü? Büyüdü mü benim minnoşum, büyüdü mü? Büyüdü mü benim minnoşum? Hey, annem yavaş. Ama bura karanlık oldu, dur. Aman, aman, aman heyecana bak. Aman, aman, aman. Lan, dur lan. Dur lan. Çok seviyor. Hı? Büyümüş değil mi minnoşum benim? Bak bak hemen oraya çıktı. Oradan şey yapacak. Kara kara görünmüyor ki. Görünmüyor ki. Annesinin kara kafalı oğluşu. Ama nasıl heyecanlanıyor kız. Heh. Büyüdü büyüdü. Maşallah. Bir çekilin de temizleyelim. Hı. Başka tavşan olsa elinden falan korkar kaçar. Bunlar böyle işte. Büyük tavşanları böyle. Korkmuyor. Çok fazla hızlı da koşmuyor. Şimdi bana yazanlar oluyor ki hani bu kafes onlar için küçük. Evet küçük. Çünkü evin içinde durduğu zaman bunda duruyor. Bahçe için ben bunlara zaten 2 katlı güzel ev almayı düşünüyorum. Bir de hep burada durmuyorlar ki, ben bunları çıkarıyorum, gezdiriyorum. Bahçeye de çıkarıyorum, gezdiriyorum. Evin içine de çıkarıyorum, gezdiriyorum. Sonuçta ben sinema odasında bile ördek beslemiş, civciv beslemiş bir kadınım. Ama var ya, onların kakaları böyle sinema odasının halısının rengini açmıştı. Ya benim eşim halı değiştirmek zorunda kaldı. Ama Eşan küçüktü. Eşan da soğuğa çıkamazdı. O cücükler de soğuğa çıkamazdı. Ne yapayım? Eğlensin diye, Eşan sevsin diye ben sinema odasına şöyle bırakıyordum. Pedin üstünden çıkıyorlardı ister istemez. Hareketlilerdi. Ve durmadan yapıyor onlar. Bunlar gibi de değiller. Olsun ama canları sağ olsun. Onların da kızımın da ne olacakmış. Değişti mi değişti. Evet. Değil mi? Çocuklar haycanlarla büyüdüğü zaman daha bir merhametli oluyorlar. Ay bugün çok işim var benim. Biliyorsunuz bir de evi hani yavaş yavaş toparlamam falan lazım benim. Bunu da öyle bir yapıyorlar ki vallahi şimdi bir şey yiyemem. Açılmıyor kız, zor açılıyor. He. Daha önce açaydım. Hı. Yavaş yavaş işte evi de toparlamam lazım. İşimi kandırabildim ve gerisi kolay. Hiç problem değil. Bunu böyle katlıyorum, tuvaletlerin içine koyuyorum işte. Gördüğünüz gibi hemen tık tık da alıyorum. Hı? Bir silelim onun içine de. İçine bir şey dökülmüyor ama şimdi ayağıyla girdi. İster istemez ayaklarının altından taşıyorlar. Evet, minnoşlar. Aa, niye öyle yaptın? Niye kızdın? Gördünüz mü? Arada bir erkekliği tutuyor. Arada bir erkekliği tutuyor. Vurmuş. Ne oldu? Hı?
Tutuyor mu arada bir senin erkeklik? Ha? Zibidi seni. Amanın. Kızımın kafasına şey düşecekti. Su düşecekti. Buraya yine pet sermek istiyorum ama bilmiyorum yer mi ya? Çünkü petsiz de olmuyor. Bak akşam aldım. Bayağı bir pisletmişler. Öyle olunca da ben sevmiyorum. Bunlar da pedi yiyor. Bir şey olur diye korkuyorum. Bir de bahçenin başka neler alabilirim siz yazın. Ay aklımda bir şey var ya. Onu bulursam, onu alırsam çok beğeneceksiniz. Hayır olsun, ne oldu? Çok yaşa oğlum. Ne oldu? Onu alırsam siz de çok beğeneceksiniz bence. De bulabilir miyim ondan burada bilmiyorum. Horoz alamayacağım. Komşularım çok yakın. Biliyorsunuz bir horoz beslemiştim. Sabah kalkıyordum horoza sarılıyordum falan ötmesin diye. Gene de ötüyor. Bir de çok yüksek ötüyorlar. En son komşuma mahsus duyuyor mu diye şey yaptım. İtalyanlardı. Adama döndüm dedim ki ya dedim duyuyor musun dedim. Sabahları dedim bir tane horoz dedim ötüp duruyor. Bana böyle yaptı ama var ya. Biliyorum sen dedi horoz aldın dedi. Dedim nasıl fark ettin? Bir şey olmaz dedi ötsün dedi. Ben zaten sabahları erken kalkıyorum. Eşim de erken kalkıyor falan filan. Ondan sonra ama ben gene de onu arkadaşım... Hayır. Bak hemen yemeye başlıyorlar. Bari biraz dursun. Al yem koyayım yem. Yem. Yemlerini koyayım hemen. Arkadaşıma yollamıştım hemen horozu. Kuluçka makinesinden civcivler çıkartmıştım. Kuluçka makinesinden çıkan civcivlerin de zaten %80'i erkek çıkmıştı şansıma. Onları da yollamıştım. Beni o zamandan izleyenler var mı? Hani kuluçka makinesini koyuyordum da ay Allah'ım. Onların ışığını, sıcağını falan filan ayarlıyordum da. Bir de bekliyordum. Çıkamadıkları zaman yumurtalar yardım ediyordum. Gene kurarız kuluçka makinesi. Bahçe var nasıl olsa civciv çıkartırız. Hah. Bak böyle. Gördünüz mü? Hemen pedini değiştiriyorum. Altlarını siliyorum. Hemen şu yedek petler şurada dursun. Su kabını şimdi değiştireceğiz. Değil mi Tarçın? Böyle oğlum. Tarçın hala pijamalı. Bakmayın Tarçın'a. Bugün çok işimiz var Tarçın. Böyle oyalandığımıza bakma oğlum. Aynen. Çok işimiz var. Çok. Hadi sularını da değiştireyim. Kız bir gözleme yapayım. Şuralara da dökmüşler. Dyson'la orayı bir süpür. Sakın değil mi pis o? Dyson'la da süpürürüz. Bu kadar işte ya. Hani ilgilenmek yani temiz dursun. Bir sabah yapıyorum. Öğlen bakıyorum kirliyse bir şöyle alıyorum. Bir de akşamları temizliyorum. Temiz yatsınlar diye. Mis. Günde 3 kere falan değiştiriyorum. Hemen bir kahvemi yaptım geldim. Pıldır koşuyorlar kafesin içinde. Ay. Hemen şunu bir şöyle bağlayıvereyim. Buzluktan çıkardım yufkayı. Nasıl yufka şimdi bilmiyorum. Bakalım. Bakacağız. Tabii. Şeyi de maydanozumu da buzluktan çıkardım. Biliyorsunuz benim saksıdaki. Saçım olmuş mu? Oldu ne olacakmış. Saksıdaki maydanozumu yemiş bir tane minnoş. O da onun rızkıymış. Nasıl biçmiş resmen valla. Saplarını sağa sola dökmeseymiş iyiymiş. Şimdi Oğulcan peynirli sever. Oğuzhan boş sever. Eşim de peynirli kıymalı boş fark etmez. Ben de zaten fazla yiyemiyorum. Bana yazıyorsunuz ya o karışımdan daha fazla içme, daha çok zayıflayacağım falan. Yok fazla içmiyorum zaten. Bir tanesini direkt kestim. Kolajenimi kullanıyorum. Ay kötü olmuş ya. Şu üstteki hiç yapışık tamamen. Eğer ki şeyse gözlemelik yapamazsam bir şöyle deneyeyim. Güzel açılması için mecbur şöyle vurmam gerekiyor. Daha helvamı yapacağım. Şu 2 tanecik gözleme çıksa yeter ya.
Şöyle kahvaltıya dilimleyip koyarım. 2 tane. Fazla değil. He. Hadi. Hadi sen çok güzel bir yufkasın. Evet, elhamdülillah. Hadi. Hı? Şimdi bana gelip yufkayla konuşan kadın yazacaklar gene. Ağaçlarla, çiçeklerle konuşunca yazıyorlar diye. Açıldı valla. Bak, tatlı değil demek ki işe yarıyor. Ben içine yağ falan hiçbir şey sürmüyorum sadece. Eğer ki sadece boş yapacaksam içine biraz yağ sürüyorum Oğuzhan için. O da şu an fazla yağ kullanmıyor. Akşamdan da ocağımı falan temizlediydim. Şimdi şeylerini koymam lazım. Demirlerini. Da yırtılacak gibi çok harç koymasam mı? Biraz da şu tarafa şöyle koyayım da. Şöyle tavama göre de katlıyorum. Oluyor gözleme işte. Böyle. Bunu da böyle yapıyorum. Boş yaptığım zaman da şöyle göstereyim. Kız bak evet yırtılacak gibi. Harcını çok koymayın. Boş yaptığım zaman da aynen böyle açabildiğim gibi açıyorum. De bu başak yufkanın ama şimdi ben yufkayı kötüleyemem. Ben buzluğa attım çünkü bunu. Tabii haliyle. Ozi! Ozi sana boş gözleme yapıyorum. Nasıl geliyor? Hadi güzel yufka. Hadi canım benim. Ben bunları buzluğa atmıştım ya yufkanın suçu yok. Başak yufkanın hele hiç suçu yok. Taze taze verdiler bana. Evet ama fazla almıştım. O yüzden buzluğa atmak zorunda kalmıştım. Onların suçu yok şimdi doğruya doğru. Hadi güzel yufka. Hadi. Hadi. Ha. Tamamdır. Ozi ocağın demirlerini koyar mısın oğlum? Şunu hemen çık çık kızartmaya başlayalım. Büyük ocağımız. Bulaşık makinesiydi. Konuşamadım ya lan. Bulaşık makinesindeydi demirler. Oldu. Buna da biraz sıvı yağ gezdireceğim. Ondan sonra kapatacağım. Bu da boş olacak. Böyle. Hadi. Ben bunları yapayım, kızartayım, bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da günümüze devam edelim. Tekrardan hayırlı kandilleriniz olsun. Bu arada beğeniler önemli. Beğenilerinizi alalım. Teşekkür ediyorum efendim. Devam ediyorum. Yoğurt yapacağım. 2 litre süt koydum. Şimdi sirkesini koydum, içine kesiliyor. Peynir yapıyorum kendime. 2 litre sütten de peynir yapıyorum. Bilmiyorum, seviyorum ben böyle peyniri. Yağsız, tuzsuz. Peynir süzme şeyimi alayım. Evet, Mevlid kandilimiz için ne yapıyoruz? Bu arada kandiliniz mübarek olsun. Helva yapamayanlar için dualarınızı da okuyayım. Ben yaparken, ben kavururken bütün ölmüşlerimiz için, kandilimiz için. Hadi bakalım 125 gram tereyağı ya da margarini koyuyorsunuz. Çok az da sıvı yağ. Tereyağınız, margarininiz yanmasın diye çok az sıvı yağ koyuyorsunuz. Bir eritelim. Hemen eriteceğiz. Üzerine 1,5 bardak irmik koyacağız ve kavurmaya başlayacağız. Evet, 125 gram tereyağı ya da margarini koyduk. Çok az sıvı yağ koyduk, erittik. Hemen 1,5 bardak irmiğimizi de koyduk. Kavurmaya başlıyoruz. Fıstık seviyorsanız içine fıstık da atabilirsiniz. Ben baktım fıstığım yoktu Ozi'ye ya. Bilseydim alırdım dün, bilmiyorum. Hızlıca da kalktım dedim yapayım diye. Siz de dualarınızı edin inşallah. Ozi bana yardım ediyor. Yorulma anne dedi, ben kavururum dedi. Altını da kıstık böyle. Orta ateşte kavurmaya devam. Ozi helvayı kavurmaya devam ederken ben de ne yapayım? 1,5 bardak şeker koydum. Bardak ölçüm 200 milimlik.
1,5 bardak şeker, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt. Ben 4 ölçek yaptığım için biraz fazla görünebilir gözünüze. Bunu ne yapacağım? Şekeri eriyene kadar, kaynatana kadar değil. Şeker eriyene kadar böyle karıştıracağım. Şekeri eriteceğim ve ocağın altını kapatacağım. Ve ne yaptım? Helvam olurken, Ozi bana yardım ederken mercimek çorbası bakarak da yaptım. Hemen bir pilav yapacağım. Yanına tavuk, artık Oğuzhan nasıl istiyorsa tavuğu, Oğuzhan öyle yapacak. Değil mi Ozi? Değişik yiyor çünkü. Evet, gördüğünüz gibi şeker eridi. Şeker sesi yok. Altını da kapattım. Oğuzhan kavurmaya devam ediyor. Yardım ediyor bana oğlum. Vermedi. Devamlı kendi kavuruyor. Siz de dualarınızla edin inşallah. Evet. Altın renginden şimdi yavaş yavaş kahverengiye dönüşmeye başlıyor mu? Başlıyor. Oğlum yaptı mı? Yaptı. Ay kurban olurum. Eline koluna maşallah Ozime. Maşallah değil, maşallah değil. Şimdi ne yapacağız? Şerbetini vereceğiz yavaş yavaş. Kapağını kapatacağız ve şerbeti çekmesini bekleyeceğiz. Oldu da bitti. Şerbeti de koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Sonra kısık ateşte kapağını kapatacağım ve çekmesi için bırakacağım. Tarçın Bey de yürüyüş istedi. Ozi de onu yürüyüşe götürüyor. Kapattım. Çorbam da tamam. Evet, yağsı ve şekeri tam kıvamında oldu. Çok güzel oldu. Biraz karıştıracağım. Sonra altını kapatacağım ve kabarmaya bırakacağım. Sanırım oldu. Tek elle de zor çekiyorum. Gel, ne oldu? Gel, gel, gel. Şu cicini gösterelim mi? Gel. Benim oğlumun yeni cicisi nasıl? Nasıl? Ha? Soğuk olmasın diye oğluma bak ne aldı. Annesini aldı. Yürüyüş yaptın geldin mi? Aferin oğluma benim. Şimdi bu saksılarım, küçük küçük saksılarım ve çiçeklerim var ya. Bunları götürmek istiyorum. Asmamı görmelisiniz. Kız yaprakları çıkmış bile maşallah değil. Bunları da poşetleyeceğim. Şunlardan da biraz keseceğim. Biliyorsunuz mezarlıkların üstüne götürüyorum ya bunları. Sahipsiz mezarların üstüne götürüyorum ben bunları uzadıkça. Götüreyim bahçenin bir köşesinde, öbür evde bahçenin bir köşesinde de büyüsünler. Oradan da keser götürürüm değil mi? Şu beyazı da alayım içinden. Evet, bunları da böyle bir hemen poşetleyelim. Aha, incir ağacım. Kurumuş sanmıştım, atacaktım. Ay, Binnur ablamın sayesinde kurumadı, o yapraklarını dökmüş dedi. Sağ olsun. Bu da gitsin. Bir de şunlar. Kız bir de şok geçirdim ben. Ne şoku geçirdim göstereceğim. Maydanozumu bir yemiş. Bak. Aha, anlatmıştım ya. Böyle bütün maydanozları üstünden yemiş. Bir de sağa sola böyle dökerek yemiş. Şimdi diyor ki tarçın yemiş olabilir mi? Hayır, tarçın maydanoz yemez ki. Değmez bile bunlara benim oğlum. Ya bunlar da gitsin öbür eve. Bahçeme. Bahçem var artık benim. Çok güzel oldular bunlar da ama. Nermin ablamın verdiği aloe veralarım, nanelerim. Burada çeşitli çiçeklerim. Söylediler çünkü hani hiç bahçede çiçek yok falan diye. Olmaz olur mu? Ben bunları götüreceğim. Kız çileğim bile bak hala burada canlı. Burada top olan şeylerden falan filan da var. Bunları hep ayrı ayrı saksılara koyar sarkıtırım ben. Bunlar da gidecek. Helvamız da tamam. Minnoşların altını da temizledim. Nasıl yiyorlar nasıl? Altlarını temizledim ama bak anında tekrardan. Kız bir dakika bile beklemiyorlar. Hemen. Maşallah makina gibiler. Ütülerimi de hazırladım. Ütü masamıza çıkarttım.
Ütülemeden önce ben bu şekilde hazırlıyorum. Omuzlarından, bellerinden bu şekilde böyle koyuyorum. Hızlı biçimde alıp ütüleyeyim diye. Nevresimler de var. Onları da ütüleyeceğim. Hadi bakalım. Ozi de ne yapıyor? Hemen helvayı o kadar kavurdu, yazık. Yorulmadın mı oğlum, değil mi? Tavuk. Tavuk atacak fırına. Bir de sebzeyi ayarladı. Sebzeyi de atacak. Ne yaptım? Yoğurdumu mayaladım. Ve şuradan şöyle elime geçenleri bir paketledim. Limonlarımı da nasıl sarıyorum ben? Bu beyaz kağıtlara bu şekilde sarıyorum ve koyuyorum. Çürümesin diye. Onları falan hazırladım. Bunlar mutfağa gidecekler. Yavaş yavaş yapıyorum yani bir şeyler. Evet, başlamak bitirmenin yarısıdır. Başladım ve bitirdim. Ütüm de bitti. Minnoşlar da hala böyle bak. Kulağın suya düşmüş. Kızım, hiç farkında değil misin? Nasıl da derin uyuyor. Kulağın suya giriyor. Ay Allah'ım, hemen de annesinin elini koklar. Şöyle az bir şey şöyle. Tamam. Bunları da kaldırayım. Evet, ne yapalım? Biraz yaprak saralım. Yaprağı bu şekilde sarıyorum. Yapraklarımı çıkardım. Buzluktaydı. Hemen az bir şey iç hazırladım. Ne yapacağım? Borcama. Ben böyle 4 tane yaprağı bu şekilde yayıyorum. Damarlı taraflar yukarıya gelecek. Ondan sonra da iç koyacağım. Gene tripodu takmadık. Evet, tripoda taktım. Ozi tripoduna taktım. Ozi dedi ki dur anne, ben hemen çekivereyim dedi. Sağ olsun oğlum. Şöyle 2 dakika size göstereyim ben bunu. Bunu da niye serdim? Mermere. Çünkü içine koydum. Biber salçası koydum, Ozi az bir şeydi. O fazla renk veriyor, biliyor musun, o yüzden. Bu şekilde sarıyorum. Şimdi göstereceğim. Çok sıkı sarmayın. Yaprağın uç kısımları aşağıda kaldı mı kaldı. Şimdi yuvarlayacağız. Çok fazla sıkmayın. Gene yapraklar patlamasın. Ondan sonra da şu ucunu getirin şöyle hafiften alt tarafa koyun ve borcama. Gördünüz. Şimdi bunlardan yapacağım. Üstüne de salçalı sosunu nasıl isterseniz öyle ayarlayın. Bir yapayım, onu da anlatırım size. Evet, dolmamı sardım. Dolmam tamamdır. Şimdi ne yapacağım? Şu yırtık yapraklarım var. Onları üstlerine atacağım şöyle. Üstlerini kapatacağım. Ama önce sosunu yapayım, dökeyim. Ondan sonra bunları kapatayım. Tamam mı? Önce sosunu yapacağım. Biraz domates salçası, biraz biber salçası, tuz. Hemen az bir şeyde zeytinyağıyla sosunu yapıp dökeyim. Ondan sonra yaprakları kapatayım. Evet, sizde böyle yırtık yapraklar yoksa, eski yapraklar yoksa, benim bayağı bir yırtık yapraklarım vardı. Bir de buzluktan çıkardığım için şöyle üstüne hemen attım bunları böyle. Sosunu da yaptım, döktüm. Üstüne de bunları attım. Eğer ki yoksa yapraklarınız, yağlı kağıdı, 2 parça yağlı kağıdı ama ıslatıyorsunuz, üstüne seriyorsunuz. Bu şekilde de fırına veriyorsunuz. 180 derecede suyunu çekene kadar güzel güzel pişiriyorsunuz. Pişmesi size bağlı. İçini biraz sert ya da yumuşak istiyorsanız ona göre pişireceksiniz. Hadi bakalım, yapacaklara kolay gelsin. Şimdiden de afiyet olsun. Evet, helvaları da hazırlıyorum. Devam ediyorum. Hazırlıyorum. Camiye gidecekler. Eşim şimdi götürecek. Hadi bakalım, bu güzelliklerle kapatalım. Tekrar kandiliniz mübarek olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Videomu da izlediğiniz için beğeni ve yorumlarınızla, hype puanlarınızla, desteklerinizle bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.